Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyenlerim. Mis Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yapımı sadece 1 saatinizi alacak nefis bir ev baklavası tarifim var. İnanın o kadar kolay yapılıyor ki siz bile şaşıracaksınız sonuca. Özellikle hayatı boyunca hiç hamur açmamış, baklava yapmaya teşebbüs etmemiş arkadaşlarım mutlaka deneyin. Sonuçtan çok memnun kalacaksınız ve detaylıca şimdi tarifimin yapımına geçiyorum. İlk önce şerbetimi hazırlayacağım. Bunun için klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 4 su bardağı toz şeker, 4 su bardağı su kullandım. Yani şeker ve su ölçümüz birebir. Şerbetimizin mutlaka soğumuş olması gerekiyor. İlk önce şekeri suda eritiyorum. Daha sonra kaynatmaya başlayacağım. Bu tatlının şekerlenmesini engelleyen püf noktalarından bir tanesidir. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra çeyrek bir dilim limonun suyunu sıkıyorum ve süreyi tutuyorum. 20 dakika boyunca orta ateşte kaynatmaya devam ediyorum. Şerbetim kaynarken ben de baklava hamurunu yapmaya başlıyorum. 2 yumurta, 1 çay bardağı koyu kıvamlı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı. Bu malzemeleri güzelce birbirine karıştıralım. 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ve kabartma tozunun üzerine de 1 yemek kaşığı sirke ilave ediyorum. Kabartma tozu köpürmeye başladıktan sonra sıvı malzemeleri karıştırdım ve bir tutam tuz ilave edip tekrar karıştırdıktan sonra kontrollü bir şekilde un ilave ediyorum. Unu her zaman yavaş yavaş ekleyin çünkü herkeste aynı miktarda un gitmeyebilir. Yumurtanızın büyüklüğü, ununuzun kalitesi miktarı değiştirebilir. Önemli olan hamurun nasıl bir kıvamda olduğunu bilmeniz. Hamur kabından rahatlıkla toparlanabilen, elinize yapışmayan kulak memesi kıvamında olmalı. Bende toplamda 3 su bardağı un gitti. Bakın gördüğünüz kıvamda bir hamur elde etmiş oldum. Şimdi hamurun üzerine hava almayacak bir şekilde kapatıp buzdolabında 20 dakika dinlendiriyorum. Hamurumu 20 dakika buzdolabında dinlendirdim. Tekrar yoğurup şimdi bezeler halinde yuvarlayacağım. Ortalama 14 ila 15 adet beze yapmanız gerekir. Küçük bir tepsi kullanacağım. Bu açıdan deneme amaçlı yapmak isteyenlerin de gönül rahatlığıyla uygulayabileceği bir tariftir. Toplamda 14 adet beze çıktı. 3 katlı bir baklava yapmayı düşünüyorum. Her katında ortalama 5 adet beze bulunacak. Şimdi bezeleri hafif nişastalayarak gördüğünüz şekilde sadece elimle oklava ya da merdane kullanmadan tıpkı bir kahve fincanı tabağı büyüklüğünde açıyorum. Zaten hamur çok yumuşak olduğu için kolaylıkla büyüyor. Bu şekilde hamurlarımı hazırladım. Şimdi hepsinin aralarına bol nişasta serperek gördüğünüz gibi 5 adet bezeyi üst üste yerleştirdim. Kullandığım nişasta da buğday nişastası ama mısır nişastası da kullanabilirsiniz. İlk önce kenarları sabitleyerek hamuru elimle biraz büyüttüm ve sonra tekrar ters çevirdim. Alttaki hamurun da aynı ebatta büyüyebilmesi için. Oklavayla arada bir hamuru ters çevirerek gördüğünüz şekilde büyütüyorum ve o kadar kolay büyüyor ki zaten dediğim gibi hamur çok yumuşak olduğu için sizi asla yoracak bir nitelikte değil, rahatlıkla açacaksınız. Tepsimin ebatlarına uygun bir şekilde hamurumu büyüttüm. Kalın gördüğüm yerleri gördüğünüz şekilde oklavayla üzerinden geçiyorum. 36 santimlik bir tepsi kullandım. Tepsinin kenarını taşan kısımları bir bıçak yardımıyla kestim. Tepsimi de 1 yemek kaşığı sıvı yağ ile yağlıyorum. Ve kesmiş olduğum bütün parçayı tepsinin tabanına yerleştiriyorum. Artan parçaları da gördüğünüz şekilde üzerinden bir oklava ile geçerek birazcık daha inceltip tepsiye yerleştireceğim. Böylelikle tepsimin ilk kat yufkasını yerleştirmiş oldum.
Şimdi üzerine bolca öğütülmüş ceviz serpiyorum. İkinci katta da 5 adet bezeyi gördüğünüz şekilde aralarına bolca nişasta serperek üst üste yerleştiriyorum. İlk önce kenarları sabitledim. Daha sonra yufkayı ters çevirerek alttaki bezenin de eşit incelikte büyümesini sağladım. Ve üzerine biraz daha nişasta serperek bir oklava yardımıyla gördüğünüz şekilde çok kolaylıkla hamurumu büyütüyorum. Bu baklavayı yapabilmek için inanın hiç de profesyonel bir yufka açma tekniğine ihtiyaç duymayacaksınız. Hamur yumuşak olduğu için rahatlıkla büyüyüp sizi yormadan baklavanızı tamamlayabileceksiniz. Kalın gördüğüm yerleri yine oklavayla üzerinden geçerek tepsime uygun büyüklükte 5 katlı bezemi açmış oldum. İkinci kat yufkamı da yine tepsime uygun bir şekilde kesiyorum. Yerleştirdikten sonra artan parçaları biraz oklava ile inceltip büyüterek üzerine yerleştireceğim. Ve tekrar öğütülmüş ceviz serpiştiriyorum. En son 4 adet bezeyi de yine aynı şekilde açıp tepsime uygun bir şekilde kestikten sonra artan parçaları hemen alt katına yerleştiriyorum. 250 gram tereyağı ya da margarini yakmadan erittim. Üzerinde biriken köpüğü aldım ve tereyağı ılıdıktan sonra yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Şimdi baklavamı kesim aşamasına getirdim. Kesmeden önce bıçakla izler oluşturuyorum ki daha rahatlıkla ve kolaylıkla kesebilmek için. Ben klasik ev baklavası şeklinde kestim. Sizler dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Gerçekten yapımı çok kolay ve çok lezzetli bir baklava. Mutlaka sizler de deneyin. Özellikle az malzemeli ya da deneme amaçlı baklava yapmak isteyenler için de çok uygun bir tarif. Eritmiş olduğum tereyağı ve sıvı yağ karışımını da baklavamın üzerine serpiştirdikten sonra önce 160 derecede 20 dakika, daha sonra 170 derecelik ısıda toplamda 1 saat boyunca pişirdim. Altı üstü güzelce kızarsın, sakın acele etmeyin. Ve soğumuş olan şerbetimi 5 dakika beklettiğim tatlıma döküyorum. Tatlınızı fırından çıkarttıktan sonra 5 dakika bekletin, o ilk hararetini, sıcaklığını atsın. Şerbetimden yaklaşık yarım su bardağı kadarı arttı. Bu da bilginiz dahilinde olsun. Yaklaşık 3 saat sonra şerbetini güzel bir şekilde çekmiş olacak. Şerbetiniz de yoğun kıvamlı olduğu için asla hamurlaşma ve yumuşama olmayacaktır. 2 saat sonra ben hemen sizlere sunumunu gösterebilmek için servise hazır hale getirdim. Şerbetine doymuş, kıyır kıyır nefis bir ev baklavası oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Yapımı inanın o kadar kolay ki hiç zorlanmayacaksınız. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Deneyenlerin de yorumlarını özellikle bekliyorum. Kanalımda buna benzer birçok farklı çeşitte baklava, şerbetli tatlı ve sütlü tatlı tarifleri de mevcut. Hepsinin bağlantı linkini videoma ekledim. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Tarifte kullandığım tüm ölçüler açıklamalar kısmında da eklidir. Ayrıca istediğiniz dilde altyazıyı aktif hale getirebilirsiniz. Yeni videolarımdan ve tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma ücretsiz abone olup bildirim zilini de açık tutmanız yeterlidir.
İnşallah daha güzel ve farklı tariflerle tekrar görüşebilmek ümidiyle sağlıcakla kalın.